Sri Lanka Colombo Havalimanı'ndan hepinize merhaba arkadaşlar. Yaklaşık bir aylık süren Sri Lanka gezim tekrar aynı yerde son buluyor. Neredeyim şimdi? Havalimanındayım söylediğim gibi. Nereye gidiyoruz? Hindistan'a gidiyoruz. Bundan sonraki yolculuğum Hindistan'da devam edecek. Bir süre Hindistan'da seyahat edip kalmak istiyorum. Hindistan'ı beraber keşfedeceğiz. Bu videoda hem Hindistan'a gidiş süreciyle alakalı bilgilere yer vereceğim. Hem de işte Hindistan'a geldim videosu gibi bir şey olacak. Videonun sonunda da arkadaşlar Hindistan vizesini nasıl, nereden ve ne şekilde aldım bunun bilgilerini paylaşacağım. Bu bilgilere herkes ihtiyaç duymuyor. İhtiyaç duyanlar videonun sonunda ilgili bölümden aşağıya bırakırım, ben yine bölümü işaretlerim. İlgili bölümden vize süreçlerini seyredip bilgilere ulaşabilir. Kısaca Sri Lanka seyahatim nasıl geçti ondan bahsedeyim. Yaklaşık 4 hafta civarında bir süre geçirdim ben. 27 gün falan kaldım toplamda Sri Lanka'da. Çok keyifli vakit geçirdim yani. Daha fazla da kalmak isterdim açıkçası. Fakat bize verilen süre bir ay. İsterseniz uzatabiliyorsunuz ekstra ücret ödeyerek. Yani ilk izlenim olarak gayet güzel, keyifli vakit geçirilebilecek, bize göre de uygun fiyatlı bir ülke diyebilirim. Eğer Sri Lanka'yı merak ediyorsanız ve hakkında bilgi almak istiyorsanız gezdiğim yerlerle ilgili diğer videoları kontrol etmenizi öneririm. Yani buradaki videolarım çok izlenmedi açıkçası, fakat eğer gelme planınız varsa ve fikir almak istiyorsanız diğer videolarımı kontrol etmenizi öneririm. Bu arada Sri Lanka ile ilgili ufak bir mini gezi rehberi hazırlamayı da düşünüyorum. Burada ihtiyacınız olan bilgileri içerecek, yine size rota tavsiyelerinde bulunacak bilgileri içerecek bir gezi rehberi yapmayı düşünüyorum. Rehberi de bitirdikten sonra ilgili videoların açıklama kısmına hepsini ekleyeceğim, tüm Sri Lanka videolarının altına. Eğer bakmak isterseniz, satın almak isterseniz cüzi bir miktar ödeyerek rehberi satın alabilir. Sri Lanka'da ihtiyacınız olan bilgilere kolaylıkla erişebilirsiniz. Ben bu bilgilerin hepsini aslında videolarımda zaten dile getiriyorum, söylüyorum. Toplu halde bir bilgi edinmek istiyorsanız arkadaşlar cüzi bir miktar ödeyerek işte nereden para çekilir, nerede para değiştirilir, hangi uygulamalara ihtiyacınız var, işte tren, otobüs, kalacak yerler, rota bilgileri, size önereceğim işte öneriler, tavsiyeler nelerdir? Bunun gibi detaylı bilgilere değineceğim. Sri Lanka'daki seyahatinizi kolaylaştıracak bilgileri sizlerle paylaşacağım bu mini gezi rehberinde. Şimdi söylediğim üzere Colombo Havalimanı'ndayım. Hindistan'a ne şekilde bir bilet aldım ondan bahsedeyim kısaca size. İlk olarak Chennai'ye uçacağım. Burası bir aktarma noktası Hindistan'da. Hindistan'ın güney kısmında bulunuyor. Genel olarak burası aktarma bölgesi olarak kullanılıyor. Benim uçuşum Kalkuta'ya devam edecek. Chennai'den de Kalkuta'ya devam edeceğim. Orası da Bangladeş sınırında bulunan, işte Hindistan'ın kuzeydoğu kısımlarında bulunan bölgelerden bir tanesi şehir. Kalkuta aslında Hindistan'ın kültürel başkenti olarak geçiyor. Benim aslında buradaki gezime başlama nedenim oradan farklı bir bölgeye ilerlemek istiyorum. Geçerken de işte Kalkuta'yı ziyaret etmek istedim. Orada birkaç gün geçireceğiz. Zaten sonraki videolarda bunları da göreceksiniz. Kalkuta'yı gezeceğiz beraber, keşfedeceğiz. Sonra Hindistan'ın farklı bölgelerine doğru yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Biletimi ben Indigo Hava Yolları'ndan aldım. Indigo'nun kendi sitesinden bilet almaya çalıştığımda daha yüksek meblağda bir ücret çıkartıyordu bana. Ben bileti Google Flights üzerine arattım arkadaşlar. Orada çıkan yönlendirmeden sonra Indigo'nun sayfasına giderek bileti aldığımda aynı bileti daha uygun fiyata alabildim. Yani böyle ufak trikler olabiliyor. Bunlara dikkat etmenizi öneririm. Ben birçok yerden çünkü bileti kontrol ettim. Nereden daha ucuz alabilirim diye. Bir tane site vardı, Kiwi diye. Kiwi'den mesela neredeyse yarı fiyatını çıkartıyordu bileti. Fakat oradan bileti hiçbir şekilde alamadım. Yani bunu kullanan arkadaşlarım varmış, fakat ben her zaman bileti almaya çalıştığımda bana işte biletin fiyatı değişti, bilmem ne değişti falan gibisinden uyarılar verip bileti almama izin vermedi. Bu bilgiyi de paylaşmış olayım. Gelecek olanların ya da Sri Lanka'ya geldikten sonra Hindistan'a devam edecek olanların faydasına olur. Hindistan vizesini de ben aynı zamanda Sri Lanka'dan aldım. Bu bilgileri dediğim gibi videonun sonunda size açıklayacağım. Nasıl, ne şekilde alabilirsiniz bu bilgileri de hepsini sizinle paylaşacağım. Benim aldığım vize 6 aylık 2 gidişli bir vize. O yüzden yani eğer Sri Lanka'dan sonra Hindistan'a devam etmek isterseniz bu bilgilerin sizin de işinize yarayacağını düşünüyorum. Artık uçuş sürecine geçebiliriz arkadaşlar. Buradan ilk uçuşum dediğim gibi Chennai'ye. Chennai'de görüşmek üzere.
yemeğe aktarmasını yapıyorum. Yemek söyledim, acıktım. Chicken roasted bilmem ne bir şey bu. Tavuk var, pilav var, salata var. Şöyle soğanlı bir şey var, yoğurt galiba bu. Bir de şurada bir tane işte kıtır ekmek var. Deneyelim bakalım. 6 dolar bunun fiyatı bu arada. Hindistan'a giriş yaptım. Bir sonraki uçuşum benim. Tavuk bayağı baharatlıymış ya. Yurt içi uçuş olduğu için buradan giriş yapmış oldum. Giriş yaptık yani, hayırlı olsun. Dönüş biletini falan sordu. Var dedim ama göstermemi istemedi yani. Ne iş yapıyorsun dedi. Öyle. Tavuk çok güzel ama çok baharatlı. Harika vallahi ya. Sri Lanka'da şöyle bir yemek, böyle bir tavuğu bulmak zordu yani. Bu tazelikten. Burada boarding'de şey yapıyorlar ya. Koltuk numarasına göre böyle öncelik veriyorlar alımlara. Mesela bölümlere ayırmışlar işte. Onları anons ediyorlar. İlk önce onlar biniyor. Ondan sonra başkaları falan geliyor. İkinci uçuşa biniyorum artık. Bu ikinci uçuş Indigo yine benim ama Corendon'un uçağıyla uçuyoruz. Hafifçesine baktım, onlar da Türk. Uçaklarda zaten şey yazıyor, Türk amblemi vardı. Herhalde bilmiyorum, beraber düzenliyorlar uçuşları. हमारा 6E Eats मेन्यू देखिए आपके पसंद के स्नैक के साथ आपके पसंद का एक बेवरेज भी शामिल है अपनी ड्रिंक Evet, ikinci uçuşumuzu da yaptık arkadaşlar. Şaka maka geldik vallahi Hindistan'a ya. Ben hep havalimanlarında olduğum için daha anlayamadım geldiğimizi ama yarın anlayacağız muhtemelen. Şu an akşam artık. Saat 9'a gelmek üzere. Şu sim kart olayını halledip direkt hostelime geçmek istiyorum. Enerjim var gerçi de. Çok geç ulaşmazsam bir çıkıp dışarıya bir bakarım ya. İlk günün enerjisiyle bir çıkıp bakmak lazım dışarılara. Bu arada Corendon burada uçuş yapıyormuş. Indigo ile bağlantılı yani beraber. Öyle anlaşmışlar sanırım. O da garip oldu. Çok sağ olsunlar, ilgilendiler benimle. İlk defa Türk birine denk gelmişler böyle iç hatlarda uçuş yapan. Bayağı ilgilendiler o yüzden. Teşekkür ederim onlara da. Güzel bir karşılaşma oldu benim için de. Allah, sim kart alamadım, yokmuş burada. Parada çekme olayını ATM'den çektim sadece, 500 rupi. Şehir merkezine götürecek kadar. O da 6 dolar falan yapıyor işte. Şimdi otobüse geldim, otobüse bindim. Havalimanının hemen yan tarafından kalkıyor otobüsler. Taksi falan da var bir sürü de. Gerek yok, vaktim var zaten. Acelem yok, 2 ay, 3 ay Hindistan'dayız. Bir yere koşturmaya gerek yok. Hangi otobüs bu? AC39 diye geçiyor. Bir de VS2 diye geçiyor. Şey kullanabilirsiniz arkadaşlar. Google Maps kullanırsanız eğer gitmek istediğiniz yere girersiniz. Havalimanına da girersiniz. Hangi otobüsün kalktığını falan numarasını söylüyor size. Ben oradan bakmıştım. Önceden ekran görüntüsü almıştım. İnternette bulamadım çünkü burada. Biliyordum başıma geleceği. Şimdi bindim. Sordum şoföre de, gidiyor dedi. Ödemeyi yapınca da onun bilgisini de veririm. Sonra alacaklar herhalde ödemeyi, anlamadım. Öyle bir şeyler söyledi. Gelmeden bakın, ben Maps.me'yi indirmiştim. Şurası havalimanı. Burası şu an bindiğim yer. Bakın burası bus stand olarak yazıyor zaten. Kalkan otobüslerin numaraları da yazıyor. VS1, VS2, AC39. AC39'da VS1 mi VS2 mi neye gidiyordu? Ben şimdi bindim işte bir tanesine. Gideceğiz bakalım. İlk Hindistan paramız 500 Hindistan rupisi. Gandhi'nin fotoğrafı var üstünde. Arkada da Kızıl Kale varmış. Görüntü olarak Red Fort diyor. Bu 500 rupi işte yaklaşık olarak bir 6 dolar civarı bir şey yapıyor. 84 rupi falan, 80 rupi 1 dolar gibi düşünebiliriz.
Bakalım onları yarın merkeze gidince bir bakacağım ya. Para değişmedim şimdi ben burada hiç bildiğimden dolayı. Merkezde yarın hallederiz işleri. Sim kartı alırız. Her şeyi hallederiz ya. Geldik artık Hindistan'dayız. Çok heyecanlıyım Hindistan için. Gerçekten dünya üzerindeki en renkli, en farklı ülke bence. Yani çok merak ettiğim bir yerde beraber gezeceğiz, keşfedeceğiz arkadaşlar burayı. Benim gözümden de görmüş olacaksınız Hindistan'ı. Otobüse böyle bir abi geldi şimdi. Satıyor bir şeyler. Street food. Yeah, I am blogger. Türkiye. Street food. Street food. What is that? Nuggets. Okay, chana chola. Spicy. Spicy not. Evet. Öyle otobüse bindiler ya. Belediye otobüsünde görmemiştim daha önce böyle bir şey. Bakalım daha neler göreceğiz ya. Yeni başlıyoruz arkadaşlar. Heyecanlıyım. Böyle taksileri alabileceğiniz pick-up zonları da bulunuyor. Uber var, Ola var. Gelmeden önce uygulamayı indirirseniz ama ben mesela Hindistan'da geçerli olan uygulamaları indirmiştim. Benden numara istedi. Numarası kayıt yapmıyordu. Numara alamadığım için de taksi de çağıramıyorum. Numara alamadık. Mecbur otobüste gideceğiz yani. Var başka taksiler de gidiyor ama onlar muhtemelen daha çok para ister. Dayıya şimdi Türk'üm dedim de şey diyor, Mustafa Kemal Paşa'yı biliyormuş. Nazım Hikmetciğim bir de. Dedim sen nereden biliyorsun onları? Bakıyor öyle internette. Did you read? Did you read? Yeah? No. No. This is Bengali. Okay. Or English. On English. This Bengali or Hindi? It is Bengali. Nothing poetry in English there also. Okay. Lunch. Enjoy. Otobüsten indim arkadaşlar. 1 kilometre uzaklıkta benim hostele. Yürüyorum şimdi. Şimdi Hindistan'a geldim, anlamaya başladım işte. Bugün bu arada Berat Kandili. Kandiliniz mübarek olsun diyeyim. Siz bu videoyu geç izleyeceksiniz fakat ya ben aslında bugün biraz erken gelebilseydim işte. Burada camiler falan da var. Kutlanıyormuş da böyle. Bir sürü insan gördüm zaten. Siz de görmüşsünüzdür illaki. Öyle gidip bir göstermek istiyordum fakat şimdi bir hostele atacağım, kendim bir şeyler yemem lazım, açım. Selamünaleyküm. Bakın genelde sokakta Müslümanlar var şu anda hep. Bir atayım kendime, eşyaları falan koyayım, bir şeyler yiyeyim. Bir gideceğim hemen, benim hostelin yanında bir tane buranın en ünlü camisi bulunuyor. Bir oraya gider bakarız. Abi metrekare başına dünyanın en farklı şeylerin düştüğü ülke olabilir burası ya. Bakın çay yapıyorlar burada. Yolda şöyle bir şeylere denk geldim de geçerken göstereyim ya.
Geldim hostele bıraktım arkadaşlar eşyaları. Param yok, parayı istiyor. Kartla ödeme de kabul etmiyor, cash istiyor. Dedim yok param, yarın vereceğim. Pasaportu aldı o yüzden. İyi dedim, al kalsın sende. Yarın para bozdurup artık vereceğiz parasını. Şimdi çıktım dışarıya, hem bir şeyler yemek istiyorum. Hem de bir tane geçerken sokaklarda böyle canlı yerler görmüştüm az önce çektiğim. Oralara bir bakalım. Zaten geç oldu epey. Hani saat kaça kadar sürüyor bu olaylar bilmiyorum ama yakalırız herhalde bir şeyler. Canlı ortam hala. Şöyle yol üstüne meyve satan bir abi buldum. 10 rupiye aldım bir tane şöyle ufak bir tabak. Bozuk yok ya insanlarda. 50 rupi veriyorum mesela, onu da bozamıyorlar, anlamadım. 50 rupi $1 bile etmiyor. Yiyelim şöyle, üstüne bakın. Şey döktü, baharat, papaya, karpuz. Açım ya. Meyveden çok bir zarar geleceğini sanmıyorum. Meyveyle baharat döküyorlar ya. Güzel ama. Bakın canlı sokaklardan bir tanesi, burada yemek yapıyorlar herhalde. Selamünaleyküm. Çay? Safran çay. Selamünaleyküm. Bahadır, Bahadır. Bahadur. Bahadır. Bahadur. Türkiye. Türkiye, Türkiye. Turkey. Türkiye. Not ready? You want? Yes. How much? How much? No, no, Free? Free of course. Okay. Because of tonight. Yeah. Okay. Only for tonight. Only for tonight. Only Yeah, for yeah. tonight. We are not professional chai wala. Shaba Berat. Ha, Shabe Barat, you know. Shaba Berat. Shabe Barat. Okay. I arrive now to Kolkata Or from Sri Lanka. Sri Lanka. Yeah. You come to Sri Lanka in Kolkata? Yes. Çay yapıyorlar bakın. Bugün yemekleri, içecekleri bedavaya dağıtıyorlar arkadaşlar. Berat gecesinden dolayı. Kardeşlerimiz burada. Hi. Assalamu alaikum. What is your name, brother? My name is Shakib Anwar. Şakip Enver. Yeah. Meet my friend Tahsin Safdar. Tahsin Tahsin Safdar. Saptan. Bariwala. Bariwala. Yeah. I meet my brother. Bariwala My means big brother. landlord. Standdog. Landlord. Landlord. Okay. You mean Bariwala mean landlord? Landlord. Yeah. Okay, brother. Oh, Take. thank you very much. What is that? This is biscuit. Biscuit. Yeah. Bismillah. Bismillah. BT. Bahadır Tortop. Yes. BT. Bahadır Tortop. Bahadur Tortop. Yes. Bisküvi verdiler sağ olsunlar. Çay verecekler şimdi. Now my brother, I give you a special tea. Special tea for tonight. Tea for only tonight. Only It's tonight. very special. Today is very special day. Okay, brother. Whole Muslims. You take. This is the name of Zafran Zafran. tea. Okay, Yeah. zafran tea. Safran çayı yapmışlar, bakalım nasıl. Zafran tea. Oh, very good, brother. It's not made of tea leaves. It's made of saffron. No milk. No, there milk. Milk? is there. No, milk. It's made of saffron. Okay. You are from Turkey. Turkey. You know Turkey? Yeah. I see the episode of Ertugrul. Oo, Ertuğrul Gazi ha? Selamünaleyküm. Şaba Berat. Bakın, asıl olay burada dönüyormuş. Where a country? Türkiye. Turkey. Türkiye. What your name? Bahadır. This is kurta pajama. Bahadır. Bahadur. Bahadır. DJ. Hello. Oh, thank you very much. Zafran tea. Çay, zafran çay. Burada da içelim. Very hot. हम लोग वीडियो तुर्की में दिखाया
Türkiye. Diğer çocukların yaptığı daha güzeldi ya. Bunun tadı biraz yoğun değil. Ha? Tayyip Erdoğan. Ha, president, you know. Do you like? Like. Tayyip Erdoğan diyor abimiz bakın. What do you know about Turkey? Istanbul. I am coming from Istanbul. Osman Gazi. Ertuğrul Gazi. Arkadaşlar nasıl bir yere geldik ya, baksanıza daha ilk dakikadan. Böyle bir yer işte Hindistan yani. Hindistan böyle bir yer arkadaşlar, hoş geldik. Çok güzel şeyler yaşayacağız burada inşallah. Çayımızı da içiyoruz. Mis gibi. İnsanlar da çok sıcak, çok iyiler. You speak Bengali or Hindi? Bengali. Okay. I don't understand. Bakın burası West Bengal olarak geçiyor arkadaşlar. Yani Batı Bengal. Oha lan. Ben şu sokağı ilk defa gördüm. Kafayı bir çevirdim, bir sokak gördüm. Abi biz nereye geldik böyle ya? Aa, baksanıza şöyle. Siz buradan çok net göremiyor olabilirsiniz de. Her sokak ayrı bir film seti gibi ya burada. Durun gezelim bir şuralara. Zafran tea. Biscuit. That's right. Thank you. Okay, I will look and come back again. Okay? Bir şöyle bir yürüyelim arkadaşlar. Şöyle bir yürüyelim arkadaşlar sokakları. Sonra gelelim muhabbet ederiz ya. Selamünaleyküm. Bakın böyle süslemişler, görüyor musunuz? Yani burada bakın. Yani yaşadıkları sokakları görüyorsunuz ama bugüne verilen önemi de görüyorsunuzdur bence. Hani siyahla beyaz kadar farklı. How are you brother? What is your name? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bakın burada şey diyordum, Batı Bengal olarak geçiyor. Burası Bangladeş sınırına çok yakın yani. O yüzden burada Bengalce dilini konuşuyorlar. Hindu dilinden farklı olarak. Yoğunluk Bengalce. Bakalım bir sokağa şimdi. Bugün özel bir gün Müslüman alemi için. Aynı şekilde Hindistan'da da bu gördüğünüz gibi çok özel bir şekilde kutlanıyor. Bakalım. Selamünaleyküm. Şurası bayağı renkli geldi de bana. Buraya bir hem gezelim hem kendim göreyim hem size göstereyim. Selamünaleyküm. Aynı şey. Bakın 10 metrede bir zafran çayları var burada. Selamünaleyküm brother. 10 metrede bir zafran çayları bulunuyor. Yani görüyorsunuz ortam böyle. Yani şu sokaklar çok renkli ya gerçekten. Bakın süslemişler. Süsledikleri yerde okuyorlar. Şurada bir aslında ben yemek yesem güzel olabilir. Biryani varmış. Yapıyorlarsa. Selamünaleyküm. Bakın burada görüyor musunuz? Süslemişler. Bu geceye özel. Yaşadıkları sokakları da görüyorsunuz. Yaptıkları kutlamayı da görüyorsunuz. İnsanlar yani önem veriyor buraya. Burada da kardeşler nan yapıyor. Nan. Chapati. 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 Kömürde yapıyor kardeş, bakın burada. Hindistan'a çok hızlı bir giriş yaptık ya hakikaten. Ama bu sokak çok canlı ya. Şu an saat kaç arkadaşlar? Durun bakın saati göstereyim size. Saat 11:30. Biraz da burada yemeklere falan bakalım. Yemekler var. Bol bol körili gözüküyor yemekler. Burada da abi helva kavuruyor herhalde. Helva.
Helva. Puri, puri. Puri. Ha, sukal vela. Puri. Sukal vela puri bolde. Bizim helvaya benziyor ya. Un helvası olur ya. 22 helvası. Oh, thank you brother. Thank you very much. Take this. Thank you very much. Very much. Görüyorsunuz mu? Sürekli veriyorlar ya çay. Ya kelo. Veriyor da bu da farklı ya. Sürekli farklı bir şey deniyorum. أولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب وكان وعده مأتيا لا يدخلون Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bakın burada pişi gibi bir şey yapıyorlar. Selamünaleyküm. Şu içeride de böyle tatlı gibi bir şey yapmışlar. Anlamadım ne olduğunu ama tatlıya benziyor. Mahallede burası işte. Evet, arkadaşlarla konuşuyoruz şimdi de şey diyorlar. Yeah, he's my big brother. Big brother. Your big brother. Yeah. Real brother. Big brother. Big brother. Big B. Come on. Şimdi arkadaşlarla konuşuyoruz. Sabaha kadar onlar uyumuyormuş bu gece. Sabah da köprüye gidiyorlarmış. Köprüde bir yürüyüş oluyormuş sabah 5'te, sabah namazından sonra. Kandil gecesi uyumuyoruz biz dedi. Sabaha kadar dua ediyoruz falan dediler. Benim şimdi gidip hostelde dinlenmem gerekiyor. Sabah uyanabilirsem eğer köprüye gideceğim, beraber göreceğiz. Beraber göreceğiz. Biz burada konuşuyoruz, arkadan da ben bir arada bakıyorum. Fareler falan geçiyor. Yani şu an yaşadığım şeyin gerçekliğini şey yapamıyorum çok fazla. İdrak edemiyorum. Bir anda böyle bir kafamın yerine gelmesi lazım. Bir uyumam gerekiyor benim ya. Take it. Take it. It's a very. Safran tea. Zafran tea. Jahil. अरे वो ब्लॉगर है. वो Bu अपना güzelmiş bak. Bu güzel. Yoğunluğu iyi bunun. चैनल दिखाई जिसका अच्छा खासा सब्सक्राइबर है. Neyse arkadaşlar, sabah ben uyanmaya çalışıp gideceğim oraya. 2.3K Böyle şeyler her zaman denk gelmiyor çünkü. Değerlendirelim. Sabah uyandım arkadaşlar, saat 5 şimdi. Köprüye doğru gidiyorum. Alırsa birisi. Good morning man. Hovra? No? Otostop iniyorum. Ya benim şu sim kart falan halledememem kötü oldu. Taksi falan hiçbir şey çağıramıyorum şu anda. Tek seçeneğim ya otostop yani ya da yoldan birilerini durdurmak. Neyse şurada bir tane taksi var. Topluluk var orada. Belki ondan gidiyordur. Deneyelim bakalım ya, gitmeye çalışacağım. 2 kilometre falan buradan, çok uzak değil de işte. Yürürsem eğer bir yarım saate geçecek yani. Bakın burada gece ben dönerken şey yapıyorlardı ya, kamyondan kokonatları yığıyorlardı. Şimdi araçlar şey yapıyor burada, bakın. Kokonatları araçlara koyuyorlar. Herhalde satıyorlar gün içinde diye tahmin ediyorum. Neyse biz yolumuza devam edelim. Asıl. Sojana bu, sojana bu. Oy. Otobüse bindim ya, otobüs gidiyormuş. Atladık biz de bakalım.
İlk otobüsümüze de binmiş olduk. Klasik otobüse. Rupi verdim. 10 rupiye gidiyoruz şimdi şeye, Ovrağa. Şu an tam gerçi ezan saatiydi ya. Onların gelmesi muhtemelen biraz daha geçe bulur diye tahmin ediyorum. Çünkü namazdan sonra geliyoruz diyorlardı. Göreceğiz. Geldim köprüye, hatta geçtim bile köprüyü. Köprüyü şöyle biraz dışarıdan göstereyim size. Buraya zaten daha sonra geleceğiz böyle. Gündüz vakti hani göreceğiz burayı. Buranın en önemli yapılarından, görülen yerlerinden bir tanesi burası. Havrah Bridge diye geçiyor. Bayağı ünlü burada yani. Köprünün üzerine ben gördüm ya, hafif topluluklar oluşmaya başlamış. Hatta böyle havai fişek tarzı bir şeyler patlatıyorlardı. Bakın kardeşlerimiz gelmeye başlamış. Geliyor herhalde, burada ne yapıyorlar anlamadım. Yürüyoruz falan dediler ama göreceğiz beraber. Sabah saatin 5'inde kalktık geldik biz de. Zaten çok uyuyamadım. 10 kişilik odada kalıyorum. Biri geliyor ışığı açıyor, biri geliyor bilmem neyi açıyor böyle. Sürekli şey olup durdu, uykumuz bölünüp durdu. Bakın geliyor herkes, görüyor musunuz? Yeni yeni geliyorlar motorlarla, bisikletlerle. Burada ama ufak bir topluluk oluşmaya başlamış. Türkiye. Türkiye. Live আছে live. Bahadır Tortop. Yeah. Sultan, I love Arturul Ghazi. Arturul Ghazi, my love. You love? Yes. Right. Take a group picture. Bak, Kuruluş Osman 6. sezon diyor, görüyor musunuz? YouTube aramalarında. What's your channel name? Bahadır Tortop. Okay. Arkadaşlar artık abone olursanız sevinirim. Bakın This is your Hindistanlı... channel. Yes, Okay. my channel. Hindistanlı So kardeşlerim take a abone group oluyor. picture. Ha? Take a group picture. No, it's okay. Okay, Video, okay. video. Okay. Together. Hi. Hi, it's Turkey. Yes, Turkey. Bulaki. Hindistan'a motora binme şekli. 4 kişi. 4 kişiden az binerlerse gitmiyorlar arkadaşlar. Orada dayım işine başlıyor sabah. Bakın çiçek taşıyanlar var. Köprünün ön tarafında burada bir çiçek marketi bulunuyor. Bu çiçek marketi buranın en ünlü yerlerinden bir tanesi yine aynı zamanda. Fakat onu artık bir sonraki videoda buraları gezerken keşfedeceğiz beraber. This is a celebration about first the Ahle Bayt alayhimus salam, who is the prophet holder our religion, and we are the follower of Imam Ali alayhi salam. And today we are celebration here to our 12th Imam, Imam Mehdi Ajalallahu Ta'ala Farajahu Sharif. He will become Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. And our 12th Imam is Hazrat Imam Ali ibn Abi Talib, Imam Hassan, Imam Hussain, Imam Zainul Abidin, Imam Muhammad Baqir, Imam Jafar Sadiq, Imam Musa Kazim, Imam Ali Raza, Imam Muhammad Taqi, Imam Ali Naki, Imam Muhammad Imam Ali Muhammad Taqi, Imam Ali Naki, Imam Hassan Askari, and he is the 12th Imam. So in the reverse side we have to come and giving the ariza to, we are sending the message to him what we have to what we need, what we want. Your pray, We pray about our 12th Imam. That's it. Okay. Thank you very much, brother. Happy celebration. Yeah, okay, thank you so much. Kardeş yazmış hayallerine.
Nehre atıyorlar ondan sonra. Thank you. Bakın görüyor musunuz? Herkes isteklerini nehre gönderiyorlar. Poşetlere doldurmuşlar veya bir şekilde. Herkes atıyor aşağıya. Bakın insanlar mesajlarını bu şekilde nehre gönderiyorlar. İnançlarını bu şekilde yaşıyorlar burada. Selamünaleyküm. Biz de bu özel anlarını kardeşlerimizle beraber burada paylaşmış olduk. Vallahi Hindistan çok hızlı başladı. Güzel oldu. Biraz zor oldu ilk gün ama güzel oldu yine de. Bakalım. Havai fişek de atıyorlar. Evet arkadaşlar, köprüye geliş amaçlarında bu sayede öğrenmiş olduk. Dualarını, mesajlarını, isteklerini buradaki nehir aracılığıyla gönderiyorlar. Yani bu özel anlarına da tanıklık etmiş olduk. Güzel oldu bizim için. Bakın gün daha yeni doğacak yani. Burada satıcılar güne hazırlıklarına başlıyorlar. Çiçek marketi. Şu aşağıda büyük bir pazar bulunuyor. Buradan göstereyim yani sabah kalabalığa bakın. Bakın burası Flower Market olarak geçiyor arkadaşlar. Çok kalabalık ve çok ünlü bir yer burası. Bir sonraki videoda buraları gezeceğiz, göreceğiz. Ben şimdi hostele geri dönüyorum. Uyuyacağım biraz daha. Uykusuzum bayağıdır. Sonrasında vize sürecini anlatırım. Videoyu kapatırız. Buraya kadar izlediyseniz eğer Kolkata yazarsanız videoya sevinirim. Kimler buraya kadar seyretti ben de anlamış olurum. Desteklerinizi, iyi dileklerinizi bekliyorum. Hepinize Kolkata'dan selamlar gönderiyorum. Vize sürecinde görüşmek üzere. Ne kadar renkli baksanıza. Arkadaşlar sim kart almak için Vodafone'a geldim. Burada arkadaşlar epey yardımcı oldular bana sağ olsun. Manas abimiz. This side is Manas here. Elektronik sim'e de çevirdiler. O da güzel oldu benim için. Türkiye'den de SMS'lerimi alabileceğim. 4,5 dolar ödedim. İşte unlimited internet var. Bir de 2 GB günlük belli saatlerde şey sağlıyor. Güzel, gelirseniz Vodafone tercih edebilirsiniz. Jio'ya gittim mesela. Jio yabancılara vermiyor. Vodafone'a geldim o yüzden. Vodafone'da işimizi kolayca halledebildik. Şimdi metroya geldim arkadaşlar. Girişte şöyle işte jeton gibi bir şey verdiler. Bunu da jeton gibi atmıyorsunuz, böyle barkod gibi okutuyorsunuz bunu. Öyle geçiyorsunuz. Ben de jeton atacak yer arıyorum, 2 saattir baktım yok. Sonra okutup geçtiler. 10 rupi verdim. 6 durak falan gideceğim şimdi. Meydan taraflarına gidiyorum. Hem oralarda gezeriz biraz. Hem de işte şu para çevirme işlerini falan halledeceğim. Vodafone'daki abi sağ olsun bir tane yer buldu, aradı benim için. Oraya gidiyorum şimdi, orada para çevireceğim. Metronun içinde şöyle göstereyim size. O hani videolarda gördüğünüz trenler falan var ya, onun gibi değil yani. Normal bizdeki metrolar gibi. Biniyorsunuz. Klimalı, minimalı, yeni metrolarda. Gidelim 6 durak. Bakın bu kısımda sadece kadınlar oturabiliyor. Şuradaki kısımda da sadece erkekler oturabiliyor. Öyle ayırmışlar yani kadın erkeğin oturduğu bölüm. Ben de bakıyorum sadece kadınlar oturuyor. Dedim acaba metroda sadece kadınlar mı oturuyor falan, ya da hani öyle bir saygı kültürü falan gelişti diye düşündüm. Sonra baktım öyle kurallar varmış. Çocuğa da sordum, o da onayladı.
O verilen jeton gibi şeyi çıkışta atıyorsunuz. Bu sefer jeton gibi atıyorsunuz ama kapı açılıyor, öyle çıkıyorsunuz. Yani onu işim bitti diye bırakmayın. Geldim, şimdi para çevirme yerini bulacağım. Paramızı çevireceğiz. Para değişme işlemini de hallettim arkadaşlar. Şurada gördüğünüz Orient Exchange. Bunun farklı şehirlerde de şubeleri oluyormuş, o yüzden söylüyorum. Yoksa zaten hani burada çevirdiğimin size bir faydası olmazdı. Herkes buraya gelmiyor sonuçta. Gayet güzel bir kurdan çevirdi. Neredeyse yani resmi kurdan verdi yani. Çok ufak bir şey vardı, fark vardı sadece. Şimdi yemek falan yiyeceğim ben. En son işte bir vize bilgilerini falan vereyim. Sonra bu videoyu bitirelim. Çok fazla uzadı zaten. Bu diğer şeylerden dolayı. Olaylardan dolayı. Onlar çok benim planımda olmayan şeylerdi. İlk video böyle oldu. Vize bilgilerini de verip artık bitiriyoruz. Yumurtalı pilav söyledim bir tane. Pilavımız burada. Abimiz hazırlıyor baharatlarla güzel bir şekilde. 50 rupi. O da işte 80 rupi, 84 rupi, $1 ediyor. 50 centten bir tık daha fazla. 60-65 cent civarı bir şey yapıyor muhtemelen. Sokakta ama gayet temiz ya. Ben baktım yani, güzel çalışıyorlar. Burada da abimiz gördüğünüz gibi çay hazırlıyor. Toprak kaplarda servis ediliyor çay. Daha sonra bu kapları tekrar kullanmıyorlar, çöpe atıyorlar bir şekilde. Şey ya, bildiğiniz toprak kap yani, tekrar kullanmıyorlar ama dedim niye kullanmıyorsunuz bir daha? Kültür öyle dediler. Atıyorlar öyle çöpe. İçtim az önce bir tane de çay içtim. Şimdi yemeği bekliyorum. Tabağımız şöyle, üzerine biraz salata da koydu, yumurtalı, egg rice, sos falan koydu. Vallahi kamerayı koyacak yer yok, o yüzden yiyeceğim böyle, oturacak yer bir tane zaten. Bana afiyet olsun. Vallahi çok iyiydi ya pilav. Sri Lanka dediklerinden çok daha güzel. Buradaki acının şeyi var ya, baharatın tadı var. Sri Lanka'da baharattan yemeğin tadı alınmıyordu. Burada güzel ayarlıyorlar onu. Bayağı güzeldi, sevdim. Lezzetliydi bayağı. Abim şimdi bana bir meyve salatası hazırlıyor. 50 rupi bu da. De meyve yiyelim ya. Biraz vitamin alalım. Gördüğünüz gibi ürünler çok taze. Bir de ona ananas koyacak. Ürünler hakikaten taze yani, görüyorsunuz. Renginden bile belli. Üzüm koyuyor bir de. Oh. Yapıyorum bu sporu abi. Elmalar çok taze gözükmüyor da fena değil. Masala? Salt. Salt? Why masala? A little bit. Üzerine bir de baharat atıyor. Bakın burada meyvelerin. Yapıştır abi. Thank you. Şöyle bir tabak arkadaşlar. Meyve tabağı 50 rupi. Evet, videomuzu Indira Gandhi heykelinin önünden kapatalım. Indira Gandhi arkadaşlar Hindistan'ın ilk ve tek kadın başbakan olarak öne çıkıyor. Yaptığı sosyal reformlarla arkadaşlar, İşte kas sistemiyle savaşması gibi, yoksul halka yaptığı yardımlarla alakalı önemli bir şahsiyet kendisi. İlerleyen videolarda daha yakından tanırız. Artık videoyu neyle kapatıyorum? Hindistan vizesinin süreçleriyle. Ben Hindistan vizesini Sri Lanka'dan aldım. Nasıl aldım, ne istediler, onlardan bahsedeyim kısaca. 2 tane fotoğraf istediler. Fotoğraflarınızı hazır getirirseniz daha kolay olur sizin için eğer alacaksanız Sri Lanka'dan. Bunun dışında başvuru formu var. Vize başvuru formunu doldurmanız gerekiyor. Bununla ilgili vize başvuru formuna ait linki açıklamaya bırakacağım. Aynı zamanda formu doldurabileceğiniz Türkçe açıklamalı bir tane internet sayfası da var. Bunu da bırakacağım. Hangi yere ne yazmanız gerektiğini oradan kolayca öğrenebilirsiniz. Bu başvuru formunu dolduran ofisler de oluyor. Onlara ufak bir meblağ ödeyerek 6-7 dolar civarında bu formu kendiniz doldurtabiliyorsunuz. Vize merkezine gidiyorsunuz. Vize merkezinde lokasyonunu bırakacağım. Colombo'dan bahsediyorum. Ben Colombo'dan aldım vizeyi.
Colombo'da vize merkezine gidiyorsunuz. Orada başvuru formunuzu yapıyorlar, kontrol ediyorlar herhangi bir hata var mı yok mu diye. Fakat hata da yapabiliyorlar. Bunu da söyleyeyim. Kendiniz de kontrol edin muhakkak. Yani başvuru ücretini ödedikten sonra hatayla karşılaşıp bir daha parayı ödeyenlerle ben karşılaştım. O yüzden kendiniz de muhakkak parayı ödemeden önce dikkatli bir şekilde kontrol edin derim. Vizeye yaklaşık 113 dolar ödedim. Bu parayı sadece cash olarak ve Sri Lanka'dan alacaksanız mesela Sri Lanka rupisi olarak ödemeniz gerekiyor. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Vizeye başvurmanız için Sri Lanka'da en az 10 gün kalmanız gerekiyor. Ben Sri Lanka'ya ilk ulaştığım gün hemen vize merkezine gittim başvuru yapmak için. Bana sonradan dediler ki 10 gün kalman gerekiyor randevu verebilmemiz için. Bu vize merkezine Hindistan konsolosluğu ile ilgili bir randevu ayarlıyor. Bana mesela 11 gün sonra bir randevu ayarladı. Daha sonra işte ben bir süre Sri Lanka'da gezip vize merkezine tekrar geri döndüm. Konsoloslukla randevu ayarladıkları gün. Randevuya gittim. İşte birkaç tane soru soruyorlar. İşte ne iş yapıyorsun, seyahat amacın nedir vesaire gibisinden sorular soruyorlar. İşte Türkiye'deki kadar doküman istenmiyor. Dönüş bileti sorulmuyor, ne bileyim maaş dökümü gibi bilgiler istenmiyor Türkiye'deki gibi. Detaylı bir belge istemi yok burada. O yüzden aslında ben Sri Lanka'dan almak isterim bu vizeyi. Vizeyi 6 aylık aldığımı söylemiştim. Çift girişli. Eğer yani ben 6 ay kalacağım, günü gününe kullanacağım diyorsanız vizeyi Sri Lanka'dan çıkış tarihinize yakın bir dönemde alın. Çünkü size vizeyi verdikleri tarihten itibaren Hindistan'a giriş yapabiliyorsunuz. Yani vizenizin tarihi vizenizi aldığınız gün başlıyor arkadaşlar. Vizede görüşmeye gittikten sonra bana 2,5'da randevu vermişlerdi mesela. Görüşmeyi yaptık. Ondan sonra dışarıda bekle dediler. 20-30 dakika içerisinde vizem hazırlanmış, pasaportuma yazılmış bir şekilde verildi. Girişte de işte yine meslek falan soruldu. Dönüş biletim var mı? Fakat hani tebliğ etmem istenmedi. Turna uygulamasına arkadaşlar, turna sitesinden ücretsiz bir şekilde dönüş bileti rezervasyonunuzu yapabilirsiniz. Bunu yalnız her havayolu firması yapmıyor. Ben Etihad'la yapıyorum genelde. Daha böyle pahalı olan hava yolları yapıyor bunu. O da aklınızda bulunsun. Benim aktaracaklarım bunlardı. Eğer sormak istediğiniz sorular olursa bana Instagram üzerinden veya YouTube yorumlar üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu videoluk bu kadar. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Hindistan'a geliş sürecimi anlattım. İlk günümüz işte böyle biraz geçti. Bu işlerle geçti. İşte burada kutlamalara falan katıldık. Orada da işte Kolkata'yı falan gezeceğiz beraber. Burada buranın yerel yaşamına tanıklık edeceğiz. Burada gezilecek, görülecek güzel yerleri göreceğiz. Hindistan seyahatimiz başlıyor. Eğer kanala yeni geldiyseniz abone olabilirsiniz. Eğer Hindistan'ı benim gözümden görmek isterseniz arkadaşlar, bildirimleri de açarsanız eğer videoları da kaçırmamış olursunuz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kolkata'dan hepinize selamlar diyorum ve videoyu kapatıyorum.